Herkese merhaba arkadaşlar, ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ikinci sezonda gelen Rune Ata heykeli etkinliği olacak. Videoya geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle Rune Ata heykeline gelelim. Biliyorsunuz ikinci sezonda arkadaşlar yeni map çıkıyor karşımıza. Yeni haritada da yeni etkinlikler geliyor. Yeni map'te böyle bir heykel eklemişler. Bu heykeller arkadaşlar toplam 6 tane var. 3 tanesi Zone 1'de yarı korunaklı bölgede. 3 tanesi de Zone 3'te yarı korunaklı bölgede. Ee, Yeni map'te ayrıca şöyle bir şey eklemişler. Dördüncü bölge ve beşinci bölge. Beşinci bölgede ejderha var tek. Dördüncü bölgede Habis ve Hydra var. Bilginiz olsun. Şimdi heykele geçelim arkadaşlar. İkinci sezona başladığımızda şöyle bir etkinlik çıkıyor karşımıza. Onur göstergesi diye bir etkinlik çıkıyor. Mesela diyor ki burada 25.000 puan yaparsan diyor altın anahtar 5 tane destansı kahraman jetonu. 60.000 puan yaparsan 5K'lık yedek lejyonlar kapasitesi, 100.000 puan yaparsan 10 tane C2 jetonu ve 2 tane de 10.000'lik yedek lejyon. 150.000 puan yaparsan da 5 tane evrensel jeton, 3 tane de 10K'lık yedek lejyon veriyor. Bence gayet güzel bir etkinlik arkadaşlar. Yani böyle bir oyunda böyle etkinlikler görünce tabii bir tık şaşırıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar nasıl puan kazanabiliriz? Burada mesela ünlem işaretine bastığımızda diyor ki cüce muhafızları yen, ata heykeli menzilindeki düşman lejyonları yen, üçüncüde müttefiklerinle birlikte ata heykelini işgal et. Şimdi biz bu ata heykelini dün işgal ettik. Ben zaten video kaydı aldım. Anlatımım bittikten sonra oradan kesitler size paylaşıp detaylı bilgi de oradan da vereceğim. Şimdi burası arkadaşlar yarı korunaklı bir bölge. Buraya sadece bir kıtanızı sokabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinlik başlasın veya başlamasın sadece şu gördüğünüz bölgenin içine bir tane kıta sokabiliyorsunuz. İster büyücü, ister okçu, ister piyade sizin keyfinize bağlı bir durum. Şimdi normalde sizde burası beyaz gözükecek çünkü kimse almamış olacak. Şimdi etkinlik arkadaşlar sadece bakın şu beyaz alanın içinde geçerli. Yani kıtanızı şuraya gönderirseniz buradan puan toplayamazsınız. Sadece şu gördüğünüz beyaz çizgi içinde olacak. Şöyle puan nasıl kazanılabilir? Şuradan ünlem işaretinden bakalım. Kurallar diyor. Rune atası heykelleri mücadele boyunca 39 saatte 1 saat boyunca erişilebilir olacak. Yani demek istiyor ki burada 39 saatte bir aktif olacak bu. 39 saatte bir biz buradan puan kasabileceğiz. İkinci, her oyuncu ata heykelini mücadele menziline yalnızca bir lejyon konuşlandırabilir. Zaten bunu söyledik. Puanlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bakın çok dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var. Öncelikle ata heykeli işgali bir oyuncu ata heykelinin mücadele menziline herhangi bir cüce muhafızı ya da düşman lejyonu yokken girerse ittifakı otomatik olarak ata heykelinin hakimiyetini kazanır. Peki bu hakimiyeti kazanmayı nasıl öğreneceksiniz arkadaşlar? Şimdi bu gördüğünüz beyaz değil mi? Diyelim ki sizin ittifakınızın bayraklarının rengi yeşil. Eğer ki sizde puan üretmeye başlarsa bu yeşil oluyor. Bunu da arkadaşlar nasıl öğreniyorsunuz? Şimdi bu alanda ittifakınızın çok oyuncu olması gerekiyor. Eğer ki rakip oyuncudan bir kişi bakın şu beyaz kısma girerse otomatikman burası beyaza dönüyor ve puan kasamıyorsunuz. Dakikalık puan üretemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Hem o beyaz çizginin içinden çıkarsanız puan alamazsınız. Ayrıyetten rakip oyuncu o beyaz çizginin içine girerse yine puan alamazsınız. Bilginiz olsun. Şöyle diğer kurallara geçiyorum. Üçüncü kural. Cüce muhafızları yenme puanı. Bakın burada da dikkat etmeniz gereken hususlar var. Cüce muhafızları 560 saniyede bir ortaya çıkıyor. İlk başta heykel açıldıktan sonra direkt respawn oluyor. Daha sonra 9,5 dakikada bir tekrar çıkıyor. Diyor ki mesela etkinlik boyunca ata heykelinin mücadele menzilinde cüce muhafız grupları yenilenmeye devam eder. Cüce muhafızları yenen katılımcılar büyük miktarda puan. Yani bu büyük miktarda puan dümen arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ben 4 tane mi 5 tane mi ne kestim 40 puan aldım.
Yani çok fazla etki etmiyor puana, bilginiz olsun. 4. Düşman lejyonlarıyla çatışma puanı. Oyuncular ata heykelinin mücadele menzilinde bulunan düşman lejyonlarıyla çatışmaya girdiğinde elde ettikleri değer sayısına göre fazladan 2000 puan kazanır. Şimdi buradaki dediği nokta arkadaşlar, siz buradan sadece diyelim ki düşman rakibi kestiniz. Sürekli kesiyorsunuz, değer kazanıyorsunuz. Yine dediğim gibi şu beyaz alanın içinde. Abi 2000 puanı üstüne çıkamıyorsun. Maksimum alabileceğim puan 2000 puan. Haberiniz olsun. Yani diyelim 10k değer kastınız veya 100k değer kastınız. Fark etmiyor. Maksimum alabileceğin 2000 puan. Ve ayrıca zaten bu etkinlik başlarına değer baya az geliyor yani. En mantıklısı alan içinde beklemek. Zaten 1 saat boyunca alan içinde beklediğinde yaklaşık 6000 puan elde ediyorsun. Bunu da zaten sezon sonuna kadar her türlü tamamlıyorsun. Yani o 150.000 puanlık onur göstergesini her türlü tamamlayıp buradaki ödülleri alabilirsin bu arada. Tabii ki de ittifakınız güçlüyse. Yani heykele sahipseniz. Şimdi ikinci bir önemli konu arkadaşlar. Diyelim ki işte ben buraya bayrak attım. Şimdi buraya ben tek başına gideceğim değil mi? Benim müttefikim arkadaşlar bizim alt ittifakımız TR. Yani TR ile biz müttefik olduğumuz için buraya bayrak atmasına gerek yok arkadaşlar. Onlar da buraya gelip puan kasabiliyor. Bu puan sistemi de şu şekilde işliyor. Diyelim ki burada 50 tane TA oyuncusu var. 30 tane de TR oyuncusu var. Şimdi TA oyuncusu daha fazla olduğu için daha fazla puan üretebiliyor. Bu yüzden de ata heykelinin sahibi oluyor. Yani bir saat sonunda o puanlar toplanıyor. En çok puanı kasan bu heykelin sahibi oluyor. Şöyle bakalım heykelin verdiği bonusa. Kahraman dayanıklılığı dolum hızı artı 3. Şimdi Zone 3'teki heykel açılmadığı için oradaki verdiği bonusa bakamıyorum. Şimdi buradaki şöyle bir şey var. Yani bu tabii ki de kesin garanti bir şey değil. Normalde bu 6000 puan veriyor. Büyük ihtimal Zone 3'teki daha fazla puan verecek. Yani bu da tabii ki de bizim düşüncemiz. Tam tersi de çıkabilir. Yine 6000 puan olarak da çıkabilir. Onu tam kesin bilmiyorum. Şimdi şöyle dün aldığım kayıtlardan bir kesitler göstereceğim size arkadaşlar. Oradan da eklemek istediğim bazı konular var. Şöyle sizle beraber izleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada durdurdum. Sol üst tarafta mesela etkinliğin bitmesine 59 dakika var diyor. Etkinlik başladığında burada sayaç işliyor sol tarafta. Bakın şu anda alan beyaz. Görüyorsunuzdur yüksek bir ihtimal. Burada neden beyaz? Çünkü muhafızlar var. Bakın muhafızlar kestikten sonra otomatikman yeşile dönecek. Bak direkt şurada durdurdum. Direkt alanı yeşile çevirdi. Neden yeşile çevirdi? Şimdi bizim alt ittifakımız da buradaydı. TR de buradaydı. Bizim burada yeşile dönmesinin sebebi TA oyuncuları daha fazla olduğu için. Eğer ki TR oyuncuları çok fazla olsaydı onlar alırdı. Yani bu olay bu şekilde işliyor arkadaşlar. Solda bakın mesela kişisel puanımız yazıyor. TA ittifakı işte kaç saniyede işte 24 saniyede 2370 puan yapmış. TR ittifakı da 770 puan yapmış. Bu üyelerin fazlalığına göre direkt toplamını alıyor. Şöyle devam edelim. Burada haricinde başka bir şey yok. Yani bu saatten sonra sadece savaşınız yoksa arkadaşlar cüce muhafızların çıkmasını bekliyorsunuz. Respawn olmasını bekliyorsunuz. Öyle ilerlete gidiyorum. Bakın mesela. Burada öyle ilerlesin. Heh. Burada mesela bizim rakip yani düşman olarak gördüğümüz ittifaklar var. Bunlar burada mesela çok yanlış bir şey yapmışlar. Normalde arkadaşlar bunlar müttefik. Bakın biz normalde kendi bize destek olan ittifaklara kesinlikle her zaman ödüllerden pay veriyoruz. Gelişmelerine her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Yani sonuç olarak çünkü insanlar bize yardımcı oluyor. Yardımcı oldukları için de onları da bir şekilde ödüllendirmemiz gerekiyor. Burada mesela arkadaşlar bunlar yani yaptıkları olay ne? Şimdi sol taraftaki ittifak baya güçlü yani. Bayağı güçlü adamları var. Sağ taraftaki ittifak onlara göre daha nazaran hani düşük. Yani adamlar burada karşı rakibi mesela kesiyor. Hiçbir şekilde de zaten ödülden yararlanamayacaklar. Devam ediyorum. Bak mesela şurada beyaz çizginin içinden çıkanlar arkadaşlar o etkinliğinde dakikalık puandan yararlanamayacak. Otomatikman boşu boşuna orada savaşıyor. Tamam hani düşmanın olur savaşırsın. Ama yani müttefikinde de yani böyle dost savaş da yapmazsın ya. Sonuç olarak etkinlik bu. Mesela biz ne yaptık? Bu haftadaki ata heykelini biz aldık. 39 saat sonra tekrar yenilenecek. Şurada durdurayım. Onu da diğer ittifaklara vereceğiz. GNR ile UYT diye bir alt ittifakımız var 2 tane. Yenilendikten sonra onlara vereceğiz. Ki onlar da gelişsin. Sonuç olarak bize yardımcı oldular. Yani insanların hakkını yiyemeyiz. Mesela çoğu sunuculardaki çoğu oyuncular zannediyor ki TA işte ne deniyorlar? Sürekli eziyor, sürekli işte ittifakları vuruyor, kökünü kurutuyor bilmem ne falan filan. Hikaye onlar arkadaşlar. Biz de savaşmak isteyen de savaşıyoruz. Bu kadar basit. Ha, bize destek olan ittifaklara da kesinlikle ve kesinlikle her zaman da arkasında onları destekliyoruz. Şöyle bakın mesela burada dün aldığım kayıtlardan bir tanesi. Mesela RK0'la Kons müttefik. Şu an onlar orada hakim olduğu için onlara puan yazmaya başladı. Şöyle devam ediyorum. Bakın burada da bizim ikinci ittifakımız TM. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi buradaki ata heykelini TM alacağı için bakın orta alanda komple TM oyuncularını görüyorsunuz değil mi? Bak TM2 oyuncuları da sol tarafta. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar şu anda iki ittifakta dolu zaten full artı full. İlk baştaki o puan farkını yükseltmek hani TM'nin sahip olması için. Ondan sonra birazdan da zaten TM2 oyuncuları girecek içeriye. Yani sadece buradaki amaç heykelin TM'ye verilmesi. Yani bazı şeyler arkadaşlar koordineli yapmak lazım. Ya insanlar oynuyor ama yani rastgele oynuyor işte. Nerede o? Tekrar almış mıyım kayıt? Bakıyorum. Buradan devam edelim. Burada mesela bak şu an gördüğünüz alan kırmızı değil mi? Heykelin belirdiği alan kırmızı. Yani kimde büyük ihtimal RK0'da. Şu anda RK0'da bu. Şu an mesela bak PUS diye bir ittifakla kapışıyorlar. Hop beyaza döndü. Beyaza döndüğü anda arkadaşlar puan üretemiyorsunuz. Yani dakikalık puandan yararlanamıyorsunuz. Yani adamlar bak RK0 109.000 yapmış 23 dakikada. Birazdan da mesela bizim sonlara doğru yaptığımız puana görün. Bak hala beyaz mesela. Dakikalık üretim almıyorlar. Ve bu iki ittifak da müttefik. Yani birbirlerine zararları var. Yani haberleri yok. Öyle oynuyorlar işte. Bak sonradan anladılar zaten. İlk başta direkt pushluyorlardı böyle kapıya kadar falan pushlama falan oluyordu. Ondan sonra jeton düştü. Sonradan çizginin içine girmeye başlayıp da savaşmaya başladılar. Bak burada bizim oyunculara bakın şimdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha demin neredeydi TM2 oyuncuları? Köşedeydi. Şimdi hepsi alanın içinde. Puan üretimine bakın. TM şu anda 134 binde. TM2 de şu anda 81 binde. Yani buradaki amaç tamamen ata heykelinin sahibinin TM olması. Öteki haftada TM2 alır. Böyle dönüşümlü. Öyle diğer sahnelere bakalım. Hı. Şimdi daha demin söyledim ya beyaz çizgiye girince puan üretemezsiniz diye. Bunu da biz denemek için söyledik karşı oyundaki R4'e. Gel dedik şuradan bakalım girip de puan kasabilecek misiniz? Denedik yani hani puan kasılabiliyor mu diye. Bakın mesela.
Şimdi biz bu GNR ile normalde müttefikiz ama bu etkinlikte değiliz. Çünkü biz başka bölgedeyiz, onlar başka bölgede. Bak, direkt alana girdi, beyaza döndü. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde puan üretemiyoruz şu anda. Bak, hala beyazın içinde. Puan üretemiyoruz. Bak, çıktı. Yeşile döndü. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Yani burayı koruduğunuzda kesinlikle hiçbir düşman ittifakını içeriye sokmamanız gerekiyor. Bu alanın içinde savaşmanız gerekiyor. Böyle devam edelim. Heh. Ayrıca arkadaşlar burada ben yavaşlatmıştım bilerek. Şimdi burada kişisel puanlarınıza bakabiliyorsunuz. Solda arkadaşlar kişisel puanınızın yanında ünlem işareti var. Yani puanları nereden kazandığınızı buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ben ata heykeli işgalinden şu anda mesela 10 kaç dakika geçmiş? 42 dakika geçmiş. 3.880 puan yapmışım. Yenilen düşman birlikleri yani adama vurduğumda 30 puan yapmışım. Cüce muhafızlarından da 40 puan almışım. Zaten cüce muhafızları ya 5 kere respawn oluyor ya 6 respawn oluyor. Tam onu kestiremiyorum. Yani buradaki en iyi mantık arkadaşlar alanın içinde durmak. Yani savaşayım 2000 puan alayım falan filan. O süre zarfında zaten ordunuz belki yenilecek. O süre zarfında buraya tekrar yürüme mesafeniz olacak. Yani çok uzun iş. O yüzden en mantıklısı alanın içinde beklemek. Savaş olursa orası ayrı. Savaş olursa patır patır savaşırsın. Okey. Şöyle devam ediyorum. Mesela burada da arkadaşlar artık etkinlik bitti. TM ile bizim TM için normalde müttefikti. Dün mesela hafta içi olduğu için Merit mağazası sıfırlanmıştı. Bu yüzden direkt tak diye ittifaklığı bozuyorlar. Burada birbirlerine fight yapıyorlar. Maksat burada değer kasmak. Mağazayı temizlemek yani. Çünkü önümüzde güzel bir savaşlar olacak Zone 3'te. Pardon Zone 5'te daha doğrusu. Bak mesela tertemiz burada bizimkiler değer kasıyor. Hadi bakayım buna Murat'ı da gördüm orada. Öyle ilerlettiğim başka sahne var mıydı? Evet. Yok. Etkinlik bittikten sonra da arkadaşlar sisteminize mücadele sonucu raporu geliyor. Mesela demiş ki burada TA 533.000 puan yapmış. TR 158 puan yapmış. GNR'de 268 puan yapmış. Eğer ki burada savaş olsaydı hani diyelim ki 5 tane ittifak var. Sonuç olarak 2 tane ittifak sahibi olacak oranın. Alttaki 3, 4, 5 ittifak sadece kill puanları toplayabilecekti. Yani kill'den aldıkları puanlar buraya yansıyacaktı. Ama 1 ile 2. ittifak müttefik olan ittifaklardaki sistemde şu şekilde hem dakikalık üretim hem kill puanı hem de muhafız kesme. Yani alan hakimiyeti kimdeyse o iki ittifak birinci oluyor burada. Mesela burada toplam puan diyor 533.000 değerler diyor toplam ittifakın kazandığı değer. 11.453 ata heykelini işgal et 529 cüce muhafızları yen 4000 puan vermiş. Ağır yaralı yani benim ağır yaralılarım. Mesela ben burada MVP olmuşum. En çok puanı ben toplamışım mesela burada. Ondan sonra Sirius Beck, Kalmi, Papi falan devam etmiş. Altta da mesela üyelerin aldığı şeyler de yazıyor. Böyle aşağıya kadar gidiyor. Yani büyük ihtimal arkadaşlar hepiniz anlamışsınızdır. Çünkü detaylı bir anlatım oldu. Bence güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olur, beğenirseniz mutlu olurum. Şimdi bir kaya daha az kaldı. Az bir şey daha destekleyin beni. Ondan sonra her şey inşallah daha güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.